Düşün ki hayatında yüzünü hiç görmediğin, sesini sadece ama sadece bir ekrandan duyduğun birinin yaşadığı ufacık bir hayal kırıklığı için hüngür hüngür ağlıyorsun. Hı hı. Bütün gününü onun hayatındaki detayları araştırarak, işte onun başarılarıyla falan gururlanarak geçiriyorsun. Ama tam ertesi gün en yakın arkadaşlarınla en sevdiğiniz kafede otururken, etrafındaki herkes kahkahalar atarken, Senin zihninde kocaman bir boşluk var, değil mi? aynen öyle. Zihninde ve kalbinde kocaman bir boşluktan başka hiçbir şey yok. Yani hiçbir şeyden keyif almıyorsun. Sanki o masaya, o ortama ait değilmişsin gibi hissediyorsun. İnsan beyninin aynı anda hem bu kadar yoğun bir hayali bağ kurabilmesi hem de hemen yanı başındaki gerçek bir bağı bu kadar kökünden reddedebilmesi gerçekten, nasıl desem, inanılmaz bir çelişki. Kesinlikle. İşte bugün masamızdaki kaynakların tam olarak odaklandığı yer de burası zaten. Önümüzde psikoloji dergilerinden makaleler, klinik sendrom incelemeleri, oldukça detaylı bir ansiklopedi maddesi ve beynin o karanlık derinliklerine inen nörobiyolojik araştırma raporları var. Çok sağlam kaynaklar var elimizde bugün. Evet, bugünkü bu derinlemesine analizimizin misyonu da beyninin o çok temel sosyal bağ kurma ihtiyacının savrulabileceği iki inanılmaz uç noktayı keşfetmek. Yani bir yanda o hiç tanımadığımız ünlülere duyulan akıl almaz takıntı, Aynen. diğer yanda da hayattan ve o sosyal ilişkilerden zevk alma yetisinin tamamen yok oluşu. Bu dosyadaki verileri incelemeye başladığımda beni en çok şaşırtan şey ne oldu biliyor musun? Ünlü hayranlığının kökeninin aslında sıkıntıdan veya modern popüler kültürden değil de doğrudan evrimsel biyolojiden gelmesiydi. Çok doğru. Evrimsel biyoloji bize burada çok temel bir hayatta kalma mekanizmasından bahsediyor aslında. Şöyle düşün, tarih öncesi çağlardasın, bir kabilede hayatta kalabilmek için sosyal hiyerarşide başarılı olan, hani o alfa olarak nitelendirilen bireyleri izlemek ve kopyalamak zorundaydın. Çünkü hayatta kalmanın sırrı onlarda, değil mi? Aynen öyle. Bu kişi kabileyi doyuran en iyi avcı da olabilirdi. Tehlikeleri sezen en bilge kişi de olabilirdi. Onların ne yaptığını bilmek senin de hayatta kalma şansını doğrudan artırıyordu. Yani aslında onları kopyalayarak sen de güçleniyorsun. Kesinlikle. Modern dünyada o kabile yapısı kalmadı tabii. Gidip ormanda avlanmak gibi bir derdimiz yok. Ancak beynimizin içindeki o eski başarılı olanı bul ve izle yazılımı hiçbir yere gitmedi. Hala orada duruyor yani. Hala aktif. Günümüzde toplumun en fazla dikkatini çeken kaynaklara, paraya, prestije sahip olan kişiler kimler? Ünlüler. Beynimiz, o aktörün veya pop yıldızının ne yaptığını takip etmenin sosyal bir varlık olarak bizim için hala hayati önem taşıdığına inanıyor. Hı hı. Yani beynimiz milyonlarca yıl öncesinden kalma eski bir yazılımla cebimizdeki o akıllı telefon ekranlarında yolunu bulmaya çalışıyor aslında. Çok güzel bir benzetme oldu bu. Biliyorsun kaynaklarda geçiyordu. Araştırmacılar Horton ve Wall'un 1956'da ortaya attığı bir parasosyal etkileşim kavramı var. Bu da aslında bahsettiğin o tek yönlü bağın modern bir tanımı. Evet, 1956'dan beri bilinen bir şey bu. Ekranda birini görüyoruz ve beynimiz onunla gerçek karşılıklı bir sosyal bağ kurduğunu zannediyor. Kesinlikle. Ve bu kavramı ölçeklendirmek için kullanılan ünlü tutum ölçeği diye İngilizcesiyle Celebrity Attitude Scale adında bir metrik var. Araştırmalar nüfusun yaklaşık %14'ünün bu ölçeğin birinci seviyesinde olduğunu gösteriyor. Yani eğlence sosyal dedikleri seviye değil mi? Aynen öyle. Bu seviye son derece normal bir sosyalleşme aracı aslında, hastalıklı falan değil. İnsanlar bir araya gelip sevdikleri bir diziyi tartışıyorlar veya bir müzik grubunun etrafında toplanıyorlar. Kaynaklarda bununla ilgili BTS ve onların o devasa hayran grubu ARMY örneği çok detaylı anlatılmıştı. Hı hı, çok çarpıcı bir örnek o. Yani orada mesele sadece oturup birkaç pop şarkısı dinlemek falan değil. Birey, BTS üyeleriyle o tek yönlü parasosyal bağı kurarken aslında aynı zamanda o grubu seven milyonlarca gerçek insanla o devasa kabileyle çok sağlam bir aidiyet duygusu inşa ediyor. İşin sihri de orada zaten. Aidiyet. Kesinlikle. O kabileye ait olma hissi aslında yalnızlık çeken bir beyin için müthiş bir çözüm. Sanki şey gibi, bu parasosyal ilişki tek yönlü aynalı bir oda gibi. Nasıl yani? Biraz daha açsana bunu.
Yani biz o odanın dışından içerideki ünlüleri çok net bir şekilde görüyoruz, tüm dertlerini dinleyip onlarla arkadaş olduğumuzu hissediyoruz ama onların bizim varlığımızdan bile haberi yok, onlar sadece bir aynaya bakıyorlar. Çok doğru bir metafor. Ve bu tek yönlü ayna, gerçek dünyada sosyal anksiyetesi olan veya reddedilmekten korkan bir beyin için mükemmel bir sosyal yedek işlevi görüyor. Çünkü o aynanın arkasından kurulan ilişkide reddedilme, eleştirilme veya terk edilme riski sıfır. Sıfır risk, evet. Çünkü gerçek bir ilişkide her zaman bir incinme payı vardır. Karşındaki insan seni kırabilir. Ancak bu parasosyal dünyada kontrol tamamen sende. İstediğin zaman televizyonu kapatıyorsun, bitiyor. Aynen. Bu yüzden beynin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için bulduğu bu kestirme yol çoğu zaman işlevsel ve hatta kişiyi rahatlatıcı bir role sahip olabiliyor. Sorun nerede başlıyor peki? O bahsettiğin tek yönlü aynanın çatlamaya başladığı ve beynin o masum, başarılı olanı izle komutunun raydan çıktığı noktada başlıyor. Yani o çizgiyi aştığımız yer. Ünlü tutum ölçeğinin ileri seviyelerine baktığımızda işin çok ama çok karanlık bir boyuta geçtiğini görüyoruz dosyada. Kesinlikle. Kaynaklarda ünlüye kapınma sendromu, yani celebrity worship syndrome diye klinik bir tablodan bahsediliyor. O ayna nasıl tehlikeli bir hal alıyor da bu sendroma dönüşüyor? Şöyle ki eskiden araştırmacılar bu ileri seviyeleri ikiye ayırırdı. Yoğun kişisel ve sınırda patolojik diye. Ancak alandaki önemli araştırmacılardan McTuch'un 2025 yılındaki çok güncel bir çalışmasında eldeki tüm o klinik verileri inceledi. Ve bu iki ileri seviyeyi birleştirip tek bir sağlıksız kategori oluşturmayı önerdi. Anladım. İşin ilginç yanı, toplumun sadece %1'lik çok küçük bir kesimi bu tehlikeli aşamaya ulaşıyor. Burada psikolojideki aşırılık teorisi devreye giriyor. İngilizcesiyle extremism theory. Nedir o teori tam olarak? Bu teoriye göre beynin içindeki tek bir ihtiyaç ya da o takıntı o kadar devasa ve baskın bir hale geliyor ki kişinin hayatta kalması veya sağlıklı bir yaşam sürmesi için gereken diğer tüm temel değerleri, sosyal ilişkileri, hatta mantığını ezip geçiyor. Tüm sistemi ele geçiriyor yani. Bu teorinin pratikteki karşılığı okuduğumda gerçekten tüylerimi ürpertti. Kaynaklardaki vaka incelemelerinden birinde Taylor Swift'e saplantılı derecede hayran olan bir adamdan bahsediliyordu. Evet, çok ekstrem bir vakaydı o. Beden imajı bozuklukları, sırf ünlüye benzemek için yapılan obsesif satın alma davranışları ve hatta yasa dışı işler yapma eğilimiyle doğrudan bağlantılı olduğu klinik olarak kanıtlanmış. Çok tehlikeli Boyutlara ulaşabiliyor. Ama burada durup kaynaklardaki veriler ışığında sana bir şey sormak istiyorum. Bir pushback yapacağım. Tabii, dinliyorum. İnternete girdiğimizde konserlerde çığlık atan, hüngür hüngür ağlayan, bütün odasını posterlerle dolduran milyonlarca genç görüyoruz, değil mi? Evet, çok yaygın bir görüntü bu. Şimdi bu görüntülere bakıp internet kültüründeki tüm bu tutkulu hayranlar psikolojik olarak hastadır demek, psikolojinin insanları etiketlemek için kullandığı aşırı iddialı bir genelleme değil mi sence de? Çok haklı bir soru ama araştırma verileri tam da senin bu şüphenin altını dolduruyor. Yani o genellemeyi çürütüyor aslında. Hı hı. Dışarıdan bakıldığında aşırı görünen o tepkiler, çığlık atmalar falan tek başına klinik bir tablonun kanıtı değil. Veriler bize şunu söylüyor: toplumun %75'inin ünlülerle hayatlarını etkileyecek düzeyde hiçbir ilgisi yok zaten. Çoğunluğun umurunda bile değil yani. Aynen öyle. Geriye kalan ve bizim tutkulu olarak adlandırdığımız fanların büyük çoğunluğu da o ilk bahsettiğimiz seviyede, yani sağlıklı ve eğlence odaklı alanda kalıyor. Eğlence sosyal dedikleri seviye. Kesinlikle. Bir konser için günlerce sıra beklemek veya bir pop yıldızını takıntı derecesinde sevmek, beyninin patolojik bir çöküş yaşadığı anlamına gelmiyor tek başına. Bizi asıl ilgilendiren o %1'lik kesimin neden bu boşluğa düştüğü. Ve işin daha da ilginç yanı ne biliyor musun? Nedir? Klinik araştırmaların kimlerin bu sendroma yakalandığından çok, kimlerin düşmediğine dair bulduğu şaşırtıcı detaylar. Ah, evet, o istatistikler tablonun anlaşılması için çok çok kritik bence. Araştırmalar gösteriyor ki eleştirel düşünme kapasitesi ve kelime dağarcığı testlerinde yüksek puan alan kişilerin, yani zeka seviyesi daha yüksek olanların bu ünlüye tapınma ölçeğinde çok daha düşük puanlar alıyor. Kesinlikle öyle. Çünkü bu kişiler
popüler kültürün ve o devasa ünlü endüstrisinin aslında dev bir halkla ilişkiler makinesi olduğunu, o kişilerin birer ürün olarak pazarlandığını çok daha erken fark ediyorlar. Beyni o illüzyonu kırıyor. Aynen, illüzyona kapılmıyorlar. Bir de dosyada şeyi vardı, dini konularda şüpheci olanların da bu sendroma yakalanma oranları çok düşükmüş. Evet, o çok çarpıcı bir detaydı. Görünmez bir güce veya bir tanrı figürüne inanmayı reddeden analitik bir beynin, ekrandaki bir pop yıldızını tanrılaştırıp kaideye oturtması çok daha zor oluyor tabii. Harika bir noktaya temas ettin. İşte tüm o zihinsel savunma mekanizmaları devre dışı kaldığında ve kişi ünlüye tapınma sendromunun o en derin, en karanlık noktasına ulaştığında etrafındaki gerçek insanlardan tamamen soyutlanıyor. Kopuyor dünyadan. Aynen. Ailesiyle, arkadaşlarıyla bağını koparıyor ve o tek yönlü aynanın içine kelimenin tam anlamıyla hapsoluyor. Bu denli büyük bir sosyal izolasyon, beynin ihtiyaç duyduğu gerçek nörokimyasal sosyal yakıttan mahrum kalmasına yol açıyor. İşte tam da burası, o sosyal geri çekilme sadece geçici bir yalnızlık hissi falan değil, beynin yapısında kalıcı bir arızaya dönüştüğünde, bugünkü bu derin dalışımızın ikinci büyük konusuna, o karanlık uca geliyoruz. Yani anhedoniye. Anhedoni. Kelimenin kendisi bile ağır aslında. Yunanca an, olumsuzluk eki ve hedone yani zevk kelimelerinin birleşiminden türetilmiş, direkt zevk yitimi demek. Hı hı. Ama şunu netleştirelim, bunu günlük hayatta yaşadığımız "of bugün canım hiçbir şey yapmak istemiyor" hissiyle veya geçici bir moral bozukluğuyla kesinlikle karıştırmamalıyız. Yani basit bir motivasyon eksikliği, bir apati falan değil bu. Hayır, asla değil. Derin, böyle dondurucu bir duygusal küntülük, beynin içinde sürekli yankılanan koca bir boşluk hissidir anhedoni. Bu mekanizmayı anlamak için beynin kaputunun altına girmemiz gerekiyor biraz. Girelim, ne oluyor o kaputun altında? Şöyle ki, normalde sosyal bir etkileşime girdiğimizde, mesela bir dostumuzla kahve içip karşılıklı güldüğümüzde, beynimizde ventral striatum adını verdiğimiz bir bölge dopamin salgılar. Dopamin, o meşhur ödül hormonumuz. Aynen öyle. Bu dopamin bize anında şu mesajı verir: bak bu deneyim harikaydı, sana kendini çok iyi hissettirdi, bunu gelecekte mutlaka tekrar yapmalısın. Yani bizim o sosyal ilişkileri sürdürmemizi, arkadaşlarımızla görüşmeye devam etmemizi sağlayan şey beynimizin bize el altından verdiği bu kimyasal ödül aslında. Kesinlikle öyle. Beyin seni ödüllendiriyor sosyalleştiğin için. Peki anhedoni yaşandığında, o dondurucu boşluk hissinde bu mekanizma nasıl çöküyor? Dopamin mi bitiyor? Dopamin teslimatı adeta durma noktasına geliyor, evet. Bunun temel sorumlusuysa beyindeki lateral habenula adındaki küçük ama bir o kadar güçlü olan bir anti ödül merkezi. Anti ödül merkezi mi? Evet, biz hayal kırıklığı yaşadığımızda, sosyal bir ceza aldığımızda veya uzun süreli kronik bir strese maruz kaldığımızda bu merkez aşırı derecede aktif hale geliyor. Ve lateral habenula ateşlendiğinde ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor? Gidip beynin ödül sistemindeki o dopamin nöronlarını sert bir şekilde baskılıyor. Yani ödül sisteminin üzerine adeta kalın bir beton döküyor. İnanılmaz. Nörobilimde o sıkça karşılaştığımız meşhur isteme yani wanting ve hoşlanma yani liking paradoksunun biyolojik temeli de tam olarak budur işte. Ya bu paradoks anedoninin en acımasız kısımlarından biri bence. İnsanlar dışarıdan bakınca zannediyor ki anedonisi olan kişi hiçbir şey yapmak istemez, hep evde yatır. Halbuki öyle değil. Oysa sosyal anedonisi olan biri, o eski arkadaşlarının toplandığı o kafeye gitmeyi gerçekten isteyebilir. Yani beynindeki o çok zayıf motivasyon sinyalleri onu evden çıkarır, o kafeye kadar götürür. Hı hı. Ama o masaya oturup da sohbet başladığında ortam ne kadar neşeli olursa olsun, o anın içinden zerre kadar hoşlanmaz. Bu durumu dinleyicimiz için nörolojik terimlerden biraz çıkarıp somutlaştıralım istersen. Harika olur. Nasıl bir örnek verelim? Yani anedoni yaşamak şuna benziyor. En sevdiğin çikolatalı pastayı yemek için büyük bir hevesle ağzın sulanarak mutfağa gidiyorsun. İsteme kısmı bu. Aynen. O pastadan büyük bir ısırık alıyorsun ama ağzında çikolata yerine sadece ıslak ve tatsız bir karton parçası hissediyorsun. Çok vurucu bir örnek oldu bu. Islak karton. Eylem var, beklenti var ama beyin o söz verdiği ödülün teslimatını yapmıyor. Karton çiğniyorsun sanki. Kesinlikle.
Ve bu nörolojik kesinti, o beton dökme işlemi öylesine spesifik ve öylesine güçlü bir şekilde çalışabilir ki, kaynaklarımızdaki müzikal anhedoni makalları bence bunun en net, en sarsıcı kanıtı. Müzikal anhedoni. Hadi. Sadece müziğe karşı olan mı oluyor? Aynen öyle. Müzikal anhedoni yaşayan bir kişinin işitme yetisi tamamen kusursuzdur mesela. Melodiyi, ritmi, o sözleri falan eksiksiz bir şekilde algılar. Ancak dünyanın en güzel, en duygusal bestesini dahi dinlese, müzik onun beyninde hiçbir duygusal tepki yaratmaz. Sıfır his. Yani ses var ama duygu yok. Aynen, çünkü beynin sesi işleyen kısmıyla o demin bahsettiğimiz ödül sistemi arasındaki iletişim kablosu tamamen kopmuştur. Peki ya beynimiz doğası gereği ta en başından beri o kabileye ait olmaya, o sosyal bağı kurmaya bu kadar açken, neden birdenbire kendi ödül sisteminin şalterini indirip o betonu döker ki? Yani sosyal anhedoni durduk yere ortaya çıkan genetik bir arıza, bir hata mı? Yoksa beynin yaşayarak öğrendiği bir durum mu? Klinik araştırmalar bunun çoğunlukla genetik değil, sonradan öğrenilen bir savunma mekanizması olduğunu çok net ortaya koyuyor. Beyin kendini koruyor yani. Evet, özellikle sosyal bağlamdaki anhedoniyi açıklayan iki çok önemli öğrenme teorisi var masamızda. Birincisi negatif duygusal müdahale teorisi, kısa adıyla NIGHT diyebiliriz. Night nasıl çalışıyor peki? Bu mekanizma daha çok geçmişinde çok ağır travma, şiddet, istismar veya ağır zorbalık yaşamış kişilerde devreye giriyor. NIGHT'ı aslında beynin arızalanmış, sürekli öten bir alarm sistemi gibi düşünebilirsin. Yanlış alarm veriyor. Aynen. Dışarıdan gelen çok samimi, çok pozitif bir sosyal deneyim düşün. Mesela birinin sana içtenlikle sarılması veya çok sıcak bir gülümsemesi. Beyin bunu derhal bir fiziksel saldırı tehdidi olarak algılıyor. Gülümsemeyi tehdit olarak görüyor. Evet. Beyin diyor ki bir saniye, geçmişte bana böyle sevgiyle yaklaşanların sonu hep acı oldu, canım yandı. Bu olumlu durum da aslında bana kurulmuş bir tuzak diyerek o pozitif deneyimi anında bloke ediyor. O senin bahsettiğin ıslak karton hissini yaratıyor ki sen o tuzağa düşme. Yani NEET dediğimiz bu teori çok büyük travmaları dayanıyor ama çevremize falan baktığımızda devasa yıkıcı travmalar yaşamamış insanların da yavaş yavaş sosyal çevrelerinden koptuklarını, dışarı çıkmadıklarını, hiçbir şeyden keyif almadıklarını görebiliyoruz. Onların beyni neden bu alarmı veriyor durduk yere? İşte orada dosyada bahsi geçen ikinci temel teori devreye giriyor. Ödül değersizleştirme teorisi, yani RDT. RDT. Bu farklı mı işliyor? Çok farklı. Bu tek bir büyük travmadan ziyade damlaya damlaya göl olan mikro hayal kırıklıklarının sonucudur aslında. Mikro hayal kırıklıkları. Mesela birine mesaj atarsın, günlerce cevap vermez. Bir gruba, bir ortama dahil olmaya çalışırsın ama kendini hep dışlanmış, kenarda hissedersin. İlişkilerinde sürekli görmezden gelindiğin o küçük küçük hüsranlar yaşarsın. Hı hı. Tekrar eden bu kronik olumsuzluklar sonucunda beyin bir hesap yapıyor, devasa bir enerji israfını önlemek ve senin duygusal olarak daha fazla kanamanı engellemek için gelecekteki tüm sosyal ödülleri proaktif olarak değersizleştirmeye karar veriyor. Zaten değmez diyor. Ya aslında beynin yaptığı şey çok tanıdık. Bizim o bildiğimiz sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer atasözünü alıp biyolojik ve acımasız bir savunma kalkanına dönüştürmek, değil mi? Kesinlikle çok iyi bir özet bu. Hatta beynin burada yaptığı şey yoğurdu üfleyerek yemek falan da değil bence. Bir daha ağzı yanmasın diye mutfağın kapısını tamamen kilitleyip üstüne beton döküp bir daha hayatı boyunca hiçbir şey yememeye karar vermek. Harika bir benzetme. O kilitli kapı metaforu duygusal öngörü, yani affective forecasting adını verdiğimiz o klinik kavramla doğrudan ilişkili zaten. Nasıl yani geleceği bir öngörüyorlar? Şöyle, sosyal anhedonisi olan kişilerin geleceği, olayları algılama biçimi tamamen çarpıtılmıştır. Böyle birine, ya yarın akşamki davete gelir misin, çok eğleneceğiz diye sorduğunda, o kişi o ortamda yaşanabilecek her türlü can sıkıcı ihtimali, yüksek sesi, bir köşede yalnız kalma riskinin nokta atışıyla tahmin eder. Felaket senaryolarını hemen yazar. Anında. Ancak o davette yaşanabilecek tek bir neşeli anı, bir anlık o samimi kahkahayı zihninde simüle bile edemez, başaramaz bunu. Çünkü beyin, olumlu sosyal sonuçları hayal etme yeteneğini tamamen yitirmiştir artık.
O kadar kapanmış ki, sosyal izolasyonun insanların o mantıksal kararlarını nasıl etkilediğini inceleyen o meşhur ultimatom oyunu araştırmaları da bu mekanizmanın nasıl tıkır tıkır işlediğine inanılmaz bir netlikle gösteriyordu dosyadaki raporlarda. Aa evet, ultimatom oyunu. O deney notlarını okurken oyunun o basitliği ama çıkan sonuçların çarpıcılığı beni gerçekten çok etkiledi. Ultimatom oyunu gerçekten de sosyal davranışları, o adalet algısını ölçen klasik bir deneydir. Kısaca dinleyicilerimiz için özetlemek gerekirse, oyunda iki kişi var karşılıklı. Hı hı. Birinci kişiye bir miktar para veriliyor, diyelim ki 100 lira. Ve bunu ikinci kişiyle istediği gibi paylaşması isteniyor. İkinci kişinin ise masada sadece tek bir hakkı var. Birinci kişinin teklifini ya kabul edecek ya da reddedecek. Başka seçenek yok. Pazarlık yok yani. Asla yok. Eğer reddederse iki taraf da o parayı kaybediyor. Kimse hiçbir şey kazanamıyor. İnsan doğası gereği ekonomik açıdan rasyonel olan şey nedir? Teklif edilen miktar ne kadar adaletsiz olursa olsun. Mesela adam 100 liranın 99'unu kendine ayırıp sana 1 lira bile verse senin o 1 lirayı kabul etmen mantıklıdır. Tabii, çünkü havadan gelen bir para sonuçla ve hiç yoktan iyidir, sıfırdan büyüktür. Kesinlikle mantık bunu söyler. Ama klinik bulgular gösteriyor ki anhedoni, depresyon veya şizofreni teşhisi konmuş bireyler bu oyunda bambaşka, tamamen irrasyonel bir tepki veriyorlar. Çok radikal bir tepki veriyorlar hem de. Bu bireyler adaletsizliğe karşı aşırı derecede hassaslaşıyorlar çünkü. Paylaşımı böyle adaletsiz veya biraz onur kırıcı bulduklarında, kendi ekonomik zararlarına olacağını net bir şekilde bilmelerine rağmen sırf o karşı tarafı cezalandırmak veya o kendilerine hissettirilen değersizlik hissini reddetmek için teklifi gözlerini kırpmadan çöpe atıyorlar. Aynen öyle. Yani o sosyal dışlanmışlık hissi, rasyonel bir ödülü cebine girecek parayı bile kabul etmelerini engelliyor resmen. İşte bu durum, anhedoninin neden öyle sıradan bir moral bozukluğu gibi "hadi çık dışarı biraz açılırsın" denilerek tedavi edilemeyeceğini çok iyi açıklıyor. Anhedoni yaşayan bir beynin sadece bir kafeye gidip neşelenmeye değil, ödül, tehdit ve o demin konuştuğumuz adalet algılama sistemlerinin nörokimyasal olarak baştan aşağı yeniden kalibre edilmesine ihtiyacı var. Hazır tedavi konusu açılmışken masadaki klinik raporlarda çok sarsıcı bir paradoksla karşılaştım ben. SSRI paradoksu mu? Aynen öyle. Biliyorsun, insanlar genelde anhedoniyi depresyonun bir parçası, bir belirtisi olarak gördükleri için genellikle o çok bilinen SSRI grubu dediğimiz geleneksel antidepresanlara yöneliyorlar. Yani beyindeki o meşhur serotonini artırmaya çalışan ilaçlara. Çok yaygın bir uygulama bu, evet. Ancak kaynaklar bu SSRI'ların anhedoni üzerinde bazen hiçbir işe yaramadığını, hatta daha da kötüsü işleri çok daha kötüleştirip o duygusal küntülüğü, demin konuştuğumuz o ıslak karton hissini daha da artırabildiğini belirtiyor. Maalesef böyle bir yan etkisi var. Ya madem kişi depresyonda hiçbir şeyden keyif alamıyor ve bu ilaçlar da sözde mutlu hissettiriyor, neden işe yaramıyor da daha kötü yapıyor? Çünkü tıpkı dosyada anlatıldığı gibi beynin o karmaşık kimyasal matematiğinde çok temel bir hata yapılıyor burada. SSRI'lar, yani o serotonin geri alım inhibitörleri, kişiyi sürekli ağlamaktan, o derin bir acı çekmekten falan kurtarabilir. Duygu durumunu bir düzene sokar, stabilize eder. Diplerden toplar yani kişiyi. Aynen. Ancak sorun şu ki, beyindeki serotonin seviyesini böyle suni olarak aşırı yükseltmek, bizim o zevk ve motivasyondan sorumlu olan, demin konuştuğumuz dopamin sistemimizi maalesef baskılayabiliyor. Yani birini yaparken diğerini bozuyor. Kesinlikle. Anhedoniyi sadece serotonin ile çözmeye çalışmak şey gibi, susuzluktan yaprakları kurumak üzere olan bir bitkiye sürekli daha fazla güneş ışığı vermeye benzer. Güneş o bitki için elbette gereklidir ama o bitkinin o an acil olarak hayatta kalmak için ihtiyacı olan şey sudur. Beyninde suyudur diyorsun dopamin. Aynen öyle. Beynin suyudur dopamin. Bu yüzden güncel klinik yaklaşımlar artık doğrudan o dopamin reseptörlerini uyaran, ödül sistemini hedefleyen farmakolojik tedavilerin önemini vurguluyor. Ve tabii ki beynin o sütten ağzı yanan bölgelerini adım adım yavaş yavaş sosyal etkileşimin aslında güvenli olduğuna ikna eden bilişsel davranışçı terapi uygulamalarının altını çiziyor. Gerçekten masadaki bu bilgi okyanusunu incelediğimizde başından sonuna çok uzun ve bence çok çarpıcı bir yolculuk yaptık. Kesinlikle çok derin konulara girdik. Önce beynimizin o ilkel, hani sırf hayatta kalmak için kodlanmış sosyal bağ açlığını inceledik.
Gördük ki bu açlık, bu kabileye ait olma isteği o kadar kontrol edilemez bir güce sahip ki bizi bazen gerçek dünyadan tamamen koparıp binlerce kilometre uzaktaki piksellerden ibaret bir ünlünün hayatını kendi gerçeğiymiş gibi yaşamaya itebiliyor. O tehlikeli tek yönlü aynanın içine sokabiliyor bizi. Aynen. Bazen de tam tersi oluyor. Gerçek hayattan aldığımız o ardışık darbeler, yaşanılan travmalar veya o bahsettiğin küçük küçük hayal kırıklıkları sonucunda beynin tamamen kendi içine çökmesine neden olabiliyor. O anti-ödül merkezi dediğin yer tüm ışıkları kapatıyor ve etrafımızdaki herkesten, en yakınlarımızdan bile tamamen kopmamıza yol açabiliyor. Yani her iki tabloda ister o takıntı düzeyindeki ünlü hayranlığı olsun, ister anhedonik o buz gibi izolasyon olsun, aslında insanın aynı temel varoluşsal krizinin farklı yüzleri. Görülme, bir yere aitiyet hissetme ve nihayetinde güvende olma krizi. O halde bugünkü bu analizimizin sonunda kaynaklarda açıkça yazmayan ancak tüm bu klinik bulguların, bu derin konuşmanın bizi getirdiği o kaçınılmaz, provokatif soruyla kapatmak istiyorum konuyu. Bekliyorum. Nedir o? Bugün şu gerçeği net bir şekilde gördük. Beynimiz hiç tanışmadığı bir ekrandaki yüzle, tek yönlü bir aynanın arkasından son derece gerçekçi bir dostluk illüzyonu yaratabilecek kadar güçlü, manipülasyona açık ve inanılmaz yaratıcı. Evet. Ama aynı beyin, hemen yanı başındaki gerçek bir insanın yüzündeki sıcaklığı tamamen reddedebilecek, sıradan bir sosyal etkileşimin zevkini ıslak bir kartona çevirebilecek kadar da kırılgan bir savunma mekanizmasına sahip. Kesinlikle. Peki, sanal gerçekliğin tavan yaptığı, işte yapay zeka arkadaşlarının ve simüle edilmiş ilişkilerin her geçen gün hayatımıza daha fazla girdiği o çok yakın gelecekte, acaba beynimizin gerçek, kanlı canlı bir sosyal ödül ile kusursuzca simüle edilmiş ve bizi asla ama asla reddetmeyecek sahte bir sosyal ödül arasındaki farkı anlaması sence mümkün olacak mı? Bu gerçekten çok ama çok derin bir soru. Bunu bir düşün. Bize katıldığın, zamanını bu detaylı analize ayırdığın için teşekkürler. Umarım bu dosya etrafındaki insanlarla kurduğun bağlara ve bazen kuramadığın o sessiz anlara beyninin içinden çok daha farklı ve taze bir gözle bakmanı sağlar. Görüşmek üzere.